Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle proxy hakkında konuşacağız. Yani proxy nasıl yapılır, nedir, avantajları, dezavantajları hepsini 2-3 dakikada, maksimum 5 dakikada sizlere anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar proxy dediğimiz olay, karşınızdaki rakip sizden güçlüyse, takas yapamayacak durumdaysanız, yani mesela diyelim ki laning yapıyorsunuz. Adam geliyor size sürekli vurup sürekli base attırıyorsa, size farm almanızı engelliyorsa, solo kill alma ihtimaliniz yoksa, adam yani sizi dövüyorsa arkadaşlar, adamdan sopa yemeden minyonları alabilmeye çalışıyorsunuz. Olay bu aslında. Proxy dediğimiz olayı yapmak için gördüğünüz gibi laning burada olduğu için adamdan uzak yerlerde, wave'in geldiği yerde wave'i tutuyoruz. Adam gelmeden veya jungle gelmeden bir şekilde bu wave'i alıp buradan çıkmayı planlıyoruz. Olay tamamen bu. Rakipten sopa yememeye çalışıyoruz yani kısaca. Minyonları da alıp kasmaya çalışıyoruz bir yandan. Hem karşınızdaki adam da sizi solo killleyemediği için, o da sadece minyonlardan kastığı için ve adam aynı şekilde plate de alamadığı için aslında birçok yönden adamı geri düşürmüş oluyorsunuz. Ya da geri düşürmek değil de aslında aynı durumda oluyorsunuz adamla. En azından late'de iş yapabiliyorsunuz falan filan. Singed'ın da early game'i çok kötü olduğu için mesela bu proxy karakterlerinden en güçlü karakterlerden biri Singed'dır arkadaşlar. Yani bunu bilmeyen yoktur zaten. Böyle bir bilgiye sahip olmayan yoktur yani. Şimdi bunun triklerinden biraz bahsedelim sizlere. Dikkat etmeniz gereken şey, laning yaparken mesela normalde sürekli adamın takaslarını takip ediyorsunuz. İşte sürekli adam işte skill'leri döndü mü, yok işte şu minyonumu alacak, önce ben vurayım falan filan. Bir sürü şey düşünüyorsunuz ya. Onun yerine düşüneceğiniz çok daha farklı şeyler oluyor. Top lane'deki adamın konumu, ondan sonra mid'deki adamın konumu, karşı jungle nerelerde geziyor, size yakın mı? Bunları düşünmeniz gerekiyor. Size yakınsa bir şekilde arkadaşlar buradan proxy'yi alıp çıkmak her türlü word olacak. Ama proxy'yi alamadığınızda da adam sürekli mesela lane'i proxy'lediniz buradan. Ondan sonra geldiniz böyle geldiniz burada proxy'lemeye başladınız. Siz bu wave'i kestiğinizde arkadaşlar, bu arada ölüyoruz. Diyelim ki laning burada arkadaşlar, tamam mı? Adam burada bir wave'i kaybettiniz, adama verdiniz mecburen. Adam önünüzde duruyor, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Geliyorsunuz buraya buradan yürüyerekten. Aynı şekilde diğer side'da da yapabilirsiniz. Burada minyonları kestiniz. Baktınız lane adam hala orada wave pushlamaya çalışıyor. Sizin push'unuz güçlü olduğu için sürekli siz daha önce pushlayacaksınız. Ondan sonrasında geldiniz buraya. Mid'i kontrol ettiniz. Jungle'ı, karşı support, herkesi kontrol ettiniz. Map'te yerlerini öğrendiniz. Geldiniz buradaki wave'i de pushladınız ya. Artık bu wave'i pushladıktan sonra size base ihtimali doğuyor. Bu ne demek? Bakın hemen gösteriyorum size. Hatta şöyle yapalım. Base'e attınız değil mi? Buradaki 2-3 saniyeyi de geçtik. Siz base'e attıktan sonra burada aynı şekilde base'den çıkarken bakın wave ile beraber yürüyorsunuz ya. O yüzden bakın karşıdaki wave de buradan geliyor. Ne demek oluyor bu? Her şekilde bu wave'e de yetişeceksiniz demek oluyor. Ama bu sırada bu karşımızdaki adam ne yapıyor? Hala buradaki wave'i pushlamaya çalışıyor veya geç base atmış oluyor. Siz yine burada avantajlı tarafa geçiyorsunuz. Çünkü wave'e de yetişiyorsunuz. Adama bir tur daha baskıyı kurmuş oluyorsunuz. Burayı pushlayıp bu wave'i de kule altına sokuyorsunuz. O sırada adam sizden buradan yürüyor. Daha yeni base'den çıkmış oluyor. Genelde hatta şu konumlardayken adam şuradan geçiyor oluyor sizin önünüzden. Ya bu wave'i almayıp vazgeçip size de almayı deneyebilir. O zaman wave kaybetmiş olur. Size gelmedi, wave'e gittiyse devam ediyorsunuz. Yine buradan sürekli bu şekilde devam ediyorsunuz. Yani şuradaki wave'i kestiğinizde, buradaki wave'i kestiğinizde bir sonraki wave spamlanana kadar siz base'den çıkıp diğer wave'e de yetişmiş oluyorsunuz. Yani proxy'yi şurada yaptığınızda size base ihtimali doğuyor. Bu sırada diyelim ki sizin karşınızda Singed var. Bir de böyle bir ihtimal var. Adama karşı nasıl oynamalısınız? Bu da önemli bir detay. Özellikle karşınızda Singed varsa arkadaşlar %100 ve %100 burayı ve buraları görüyor olmalısınız oyun başladığında. Çünkü adam gelip buradan veya buradan geçmeye çalışacak arkadaşlar. Şu ilk wave'i tutmaya çalışacak. O ilk wave'i tutarsa, sizin de push gücünüz hiç yoksa siz ilk wave ile boğuşacaksınız burada arkadaşlar. Belki kule altına girecek. İyice zorlanacaksınız. Bu sırada Singed hiç umrunda olmadan takır tukur bütün wave'i kesecek. O yüzden early game'de ilk 1 dakika, ilk 30 saniye aşırı önemli Singed'e karşı oynarken. Buradan geçittirmiyoruz arkadaşlar. En dikkat edeceğimiz proxy şampiyonlarına karşı olayımız bu. Ondan sonrasında adamı laning'de tutmanız önemli. Yani karşınızda ne kadar durursa o kadar iyi adam. Çünkü solo kill'leme ihtimaliniz, adama wave kaybettirme ihtimaliniz artıyor. Adam zaten güçsüz durumdayken daha da geriye düşmeye başlıyor arkadaşlar. O yüzdendir ki adama sürekli darlamanız lazım. Aynı şekilde size wave kaybettirmeye o da çalışacaktır. Yine sizin de jungle'ı takip etmeniz lazım. Sizi baitleyebilir. Buraya geçecekmiş gibi yapıp siz mesela üstüne koştuğunuzda arkasından jungle çıkabilir. Bait yiyebilirsiniz. Ward'la oynamak çok önemli proxy bir şampiyona karşı. Adamın üstünde baskı kurmalısınız. Ha diyelim ki bir şekilde adam geldi. Siz burada wave'i kesiyorsunuz. Bir şekilde bir şeyler oldu. Öldünüz vesaire. Jungle geldi. Bir şey oldu. Adam buradan geçti. Bu adam geçtiğinde arkadaşlar öncelikle şöyle bir kafada kurmanız lazım. Neyi kurmanız lazım? Şöyle bir bakıyorsunuz karşınızdaki adama. Early game'i kötü bir şampiyon arkadaşlar. Yani siz acaba late'de daha mı
mı güçlü olacaksınız? Bunu düşünmelisiniz. Eğer early game'iniz çok daha güçlüyse wave'i almayıp adamı öldürmeyi deneyebilirsiniz. Adamı öldürmek bazen daha word olabilir. Hani bu tamamen oynadığınız şampiyona, karşınızdaki proxy yapan şampiyona bağlı olan bir şey. Onu maç sırasında siz karar vereceksiniz. Girdiğiniz ürünlere falan dikkat edeceksiniz proxy'ye karşı. Yani olay tamamen bu. Arkadaşlar bir de şu var. Proxy yapan şampiyonların tam listesi sizde şu anda karşınızda. Bu şampiyonlar karşınıza geldiğinde bu dediğim ihtimallerin hepsini düşüneceksiniz ki oyunu kazanabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kısa bir video olmasını istedim. Yorumlarda aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Hatta hepsini cevaplarım arkadaşlar. Ben küçük YouTuber'ım yani. Hepinizi tabii ki de görüyorum yorumlarını. Onun dışında abone olursanız, videolara like atarsanız çok çok mutlu edersiniz beni. Piyasaya yeni girmeye çalışıyoruz. Birazcık desteğe ihtiyacımız var diyelim ve videoyu kapatalım. Hepinizi çok seviyorum baba. Allah'a emanet olun.